Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu li seyyidil murselin Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sanırım 2 ay önceden beri bahsettiğim bir hadis-i şerif vardı. Dikkatleri bu başlayan korona virüsünden dolayı, yani eskiden beri bu konumuz var ama biz özellikle 20 yıl öncesinden beri işlediğimiz bir hadis-i şerifi daha anlamını daha da idrak ederek sunmuş olduk. Öncelikle o hadisle başlamayı istiyorum ama bir sıkıntı var ki gün be gün artan insanlar arasında bir korku var. Yani her an başımıza bir sıkıntının, bir belanın, bir musibetin ulaşacağı, bu hastalığın bize de ulaşacağı gibi sürekli yayınlarda, her tarafta aşırı derecede bir rahatsızlık var ortada. Şimdi biz bu rahatsızlığı özellikle Kore ile Amerika arasındaki savaşta 1000 tane asker hiçbir işkence yapılmadan ölmüş tarihte. Bu benim dikkatimi çeken bir haberdi. William diye bir tane profesör, Amerikalı bir profesör bunun üzerine gitmiş, araştırmış. Çıkan esir askerlerden öğrendiği şeyleri tatbik ettiğinde veya öğrendiklerini sunduğunda önlerine daha önce hiç çıkmamış bir olay var. O da askerler esir edildikleri yerde yemekler çok güzel, ortam çok iyi, nezih, pak, hatta dışarıdaki surlar bile, hapishanenin duvarları bile o kadar yüksek bir duvarlarda olmamasına rağmen 1000 tane asker ölmüş. Daha sonraki incelemelerde ortaya çıkan şeyler şunlar. Özellikle birbirini de şifre eden askerlere hediyeler verilmiş. Yani sürekli aleyhine konuşan askerler. Zabıtların olsun, zabıt diyoruz işte, görevlerin olsun aleyhine konuşanlar sürekli ödüllendirmeler olmuş. Bunun dışında en önemlisi kötü olan haberleri aşırı derecede kullanılmış, memleketleriyle, kendileriyle ilgili sürekli ağır haberler sunulmuş, iyi olan hiçbir haber sunulmamış, verilmemiş. Bir de 3-4 madde vardı, hepsi aklımda değil ama önemli olan bizim için işkence olmadığı halde içerideki sunulan baskılar, sözlü baskılarla insan oğluna yaptırım gücünün ifadesidir. Mesela Hitler tarihte meşhurdur. Siz 6 saat sonra öleceksiniz, içeriye gaz bırakılıyor diye bir odaya söylediği sözün ardından 6 saat sonra insanlar ölmüş. Hiçbir gaz yok yani. Ortada öyle bir durum var şu anda da. Birbirinizden çekinin, birbirinizden korkun, birbirinizden yani bu uzaklaştırma, bir ağır bir baskı var medya tarafından. Bence medyayı bir terk edin, uzaklaşın. Şu duaları biraz okuyun. Ben o dua bölümüne geçeyim direkt. Hem Kur'an-ı Kerim'de 6 tane önemli şifa ayetleri var. Bunları suya okuyacaksınız. Hem üzerinizdeki ağırlığı, bıkkınlığı, bu atıllığı atmanızı isterim. Bir de bizi anmış olursunuz. Sevineceğinizden eminim. Üzerinize herhangi bir sıkıntı gelmeyecek Allah'ın izniyle. Özellikle Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi şey'un fil ardı ve la fis semai ve huves semiul alim. Bu, unutmayın bunu. Hazreti Osman Efendimiz, halifelerden 3. halife Hazreti Osman Efendimiz diyor ki kim bunu okursa sabah akşam 3 kez ona hastalık ilişmez diyor. Şimdi tatbik eden öğrencilerim var.
hastalığın iliştiği günü sorduğumuz zaman unuttuklarını söylemişlerdir. Unutmamanız gereken bir olay olduğu için bu dönemdeki şu ağır dönemi atmanız için mutlaka Bismillahillezî lâ yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâ ve huves-semî'ul alîm. 3 kez tekrar ediyorsunuz. Alimlerimiz, büyüklerimiz bunu tekrar ettikleri zaman ellerine üfleyip ardından bedenlerine silmişlerdir. Bedenlerine ellerini sürmüşlerdir. Aynısını yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillezî lâ yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huves-semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huves-semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huves-semî'ul alîm. Bu birincisi. İkincisi, üzerinizdeki ağırlığı atmanız için gün içerisinde daha zinde olmanızı sağlayacak olan Allahümme inni e'udu bike minel hemmi vel hazen. Bu Efendimizin duasıdır. 4 tanedir. Çok basittir. Yakın sürede, kısa zamanda ezberleyeceğinizden eminim. Tekrar ediyorsunuz. Allahümme inni e'udu bike minel hemmi vel hazen ve e'udu bike minel aczi vel kesel وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Uzatmamak için tekrar etmeyeceğim. Kendiniz geri geri döner bakarsınız. Şimdi daha önemlisi bu özellikle Efendimizin bahsettiği seyyi'l eskan diye hastalıkların en kötüsünden de sana sığınırım dediği dua ise şudur. Allahümme inni e'udu bike minel barasi vel cununi. Tekrar ediyoruz, birlikte söylüyoruz. Allahümme inni e'udu bike Allahümme inni e'udu bike minel barasi vel cununi minel barasi vel cununi vel cüzzami vel cüzzami ve min seyyi'l esqam. ve min seyyi'l esqam. Tekrar. Allahümme inni e'udu bike minel barasi Allahümme inni e'udu bike minel barasi vel cununi vel cununi vel cüzzami vel cüzzami ve min seyyi'l esqam. ve min seyyi'l esqam. 3 kez söylemeniz iyidir. Zaten bu kadar hepsi. Bir de Deccal'ın şerrinden korunmak konusuna gelince, Deccal'ın konusunu 30 yıldır işlerim sizlere. Deccal şu anda ulaştığı en yüksek zirve fitnelere ulaştı. İnsanlığı yok etmek ister. Özellikle de İslamiyet'i yok etmek ister. Mevla'dan uzaklaştırmayı sağlamak ister. Yeni bir din ortaya çıkarmayı ister. Bu şerden korunmanız için bütün peygamberlerin yaptığı bir dua var. Özellikle Efendimizin de bize tavsiye ettiği Allahümme inni e'udu bike min azabin nar. Allahümme inni e'udu bike min azabin nar ve min azabil kabr ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min fitnetil mahya vel memat min fitnetil mesihid deccal ve min fitnetil mesihid deccal. Sadece bu. Sabah akşam 3'er kez bir de bunu söyleyeceksiniz. Şifa ayetlerine gelince önünüze bir tane su alın. Suyun üzerine ayetin tamamını okumanız gerekmiyor. Mesela okuyacağımız 1. ayet Tövbe suresi 14. ayettir ama kendisini sadece ve yeşfi sudure kavmin mu'minin. Bir defa tek söylüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. 3'er kez özür dilerim. Ve yeşfi sudure kavmin mu'minin. İkincisi ise Yunus 57. Ve şifaun lima fis sudur. Ve şifaun lima fis sudur. Ve şifaun lima fis sudur. Üçüncüsü Nahl suresi 69. ayet. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Dördüncüsü İsra 82. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Beşincisi Şuara 80. Ve izâ maridtu fehuve yeşfîn. Ve izâ maridtu fehuve yeşfîn. Ve izâ maridtu fehuve yeşfîn. Altıncısı Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâ. Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâ. Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâ. Bu birinci bölüm olarak size sunayım. Uzamaması için. İnsanlar çabuk bıkıyorlar. Uzun olanı pek seyretmiyorlar, dinlemiyorlar. Ama bunlar önemli. Önünüze sıkıntıyı kaldıracağınız, sürekli olarak sadece korona da değil yani. Ailenizin hepsine şifa vereceğiniz şeyleri sundum. Allah'ım şifalar versin, ümmeti korusun, memleketimizi korusun. Sıkıntılar göstermesin, önümüzü daim güzelliklerle donatıversin. Allah'a emanet olun.